Merhabalar Yeşim Hocam. Merhabalar. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Ben Hoş 10. buldum. sınıf öğrencilerinden Muhammed Enes Artan. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Dilerseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Tabii. Ben de nacizane kısa film çekmeye ve sinemacıyla ilgili birisi olduğumdan dolayı merak ediyorum. Sizce sinematografinin yani görüntü yönetiminin en önemli noktası, yönü nedir? Görüntü yönetimi demeyelim de sinematografi olarak eğer filmi bir anlatının atmosfer oluşturarak görsele dökmek dersek sinema için bu atmosfer içerisindeki hemen her öğenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum ben. Işık, oyuncu, hikaye, ses ve ortamdaki sanat yönetiminin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat hiçbiri olmadan ne daha kıymetli dersen hikayede doğru bir karakter yaratmaktır diyebilirim. O karakteri doğru sunmaktır diyebilirim. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Öğrencisiniz, öğretmensiniz, editörsünüz ve yönetmensiniz. Bu kadar uğraş içerisinde 2 çocuk sahibisiniz. Sizi bu kadar uğraş içerisinde dinç kılan fikir dünyanızdaki şey nedir? Sinema benim için çok büyük bir itici güç, büyük motivasyon gerçekten. Bu zaman içerisinde aslında eklemlenerek, kümülatif olarak ilerleyen görevler benim için. Hiçbiri aynı anda olmadı ve teker teker eklenmiş oldu. Bir yandan da çocuklar da işin içerisine ben zaten sinema ile ilgilenirken, zaten öğrenciyken eklendiği için aslında hepsini yavaş yavaş yüklenmeye ve yavaş yavaş sırtlanmaya başladım. Fakat yapmak istediğin şeyin kıymeti senin kalbinde bir ateş olarak yanmaya başladıysa bu artık ne eklenirse, üzerine hangi yükü de alırsan al ilerleyebilmen demektir. Biz zaten sen de bir senarist ve yönetmensin. Bir kahramanı oluştururken de aynı şeyle oluşturuyoruz. Ona güçlü bir motivasyon veriyoruz ve güçlü bir hedef veriyoruz, bir amaç veriyoruz. Biz insanlar çünkü psikolojik olarak da öyle yaratılmış, fıtraten de öyle yaratılmış insanlarız. Sinemayı kendi sesim olarak insanlara ulaştırabilme motivasyonu bana üzerime ekleyebileceğim tüm görevleri de alarak bu yolda yürümek için gerçekten büyük bir güç veriyor diyebilirim. Sağ olun hocam. Sinemaya ilk dahil oluşunuzda en çok etki eden senaryo kısmı mı yoksa görüntü kısmı mı? Ben esasında sinemayı çok iyi bir izleyici olarak başlayıp anlamaya çalışan sinema yazıları yazarak başlamış oldum. Dolayısıyla benim motivasyonumu etkileyen kısım daha ziyade anlama çabamdı. Ne oluyor, ne anlatılıyor ve bana ne söylenmek istiyor kısmı benim için çok etkileyici taraftı ve öncelikle de zaten bir sinema yazarı, sonrasında bir dergi editörü olarak, sinema dergisi editörü olarak çok uzun yıllar devam ettim. Yönetmenlik ve senaristlik kısmı daha sonra gelmiş oldu. Şimdi hepsi birbirini besliyor ama ben yine de yönetmenliği ve senaristliği de hala bu anlama çabamın bir yanı olarak devam ettirmiş oluyorum. Çünkü filmleri anlamak aynı zamanda hayatı anlamak. Dolayısıyla anlamaya çalışırken birilerini de kendime ortak etmek olarak düşünebilirsin bunu. Askıda filminizi izlediğimde mülteci olma konusunu poşet metaforuyla anlattığınızı gördüm. Bu film nasıl ortaya çıktı ve sizi mülteci konusunu anlatmaya teşvik eden nedir? Ben bir yönetmen ve senaristim ama bir yandan da Arap Dil Edebiyatı mezunuyum ve aslında eğitimimi o alanda da almış oldum. Dolayısıyla o süreçte hem mültecilerle ilgili dünya çapında gündemi takip ediyor olmakla birlikte kendi mesleğim olarak da birçok mülteciyle dil dersleri yaparak bir araya geliyordum. Bu süreç içerisinde birbirinize dokunduğunuz insanların hikayelerini daha çok özümseyip, daha çok duyumsayıp onları başka insanlara ulaştırmak istiyorsunuz tabii sinema kimliğinizle de. Dolayısıyla onların hikayelerini dünyaya ben nasıl anlatırım, ben ne hissediyorum ve bu hisleri nasıl hikaye edip film anlatı diliyle nasıl ortaya koyabilirim derdine düşerek Askıda filmi ortaya çıktı. Sağ olun hocam. Peki son olarak gelecekte senarist veya yönetmen olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Senarist ve yönetmen olmak artık bir şeyi, bir anlatıyı görsele dökmek ve insanların gözüne bakarak bir şeyler anlatmaya çalışmak çabası diye yorumluyorum. İnsanlar tarihin ilk günlerinden itibaren zaten kendilerini anlatmaya çalışmışlar ve günümüzün en belki de kullanışlı elemanı sinema, görsel anlatı. Sinemayı sadece bir film olarak düşünmemek lazım. Artık dijital platformlarla, sosyal medyayla kullanılabilecek bir alan.
Bu bakımdan gençler vermeye çalışmak, bir şeyi öğretmek, bir şeye parmak sallayarak anlatmaya çalışmak yerine sorularını bazı hikayelerin içerisine gizleyerek insanlara sormaya çalışmalarını belki öncelikli olarak tavsiye edebilirim. Sağ olun hocam. Sinemanın umut verdiği yeni buluşmalarda görüşmek üzere. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.